Güneş, yükselen ya da ay burcu Koç olanlar, gökyüzü bu hafta sizler için uyanış enerjisini beraberinde getirmekte. Ruh halinizdeki gelgitleri, kendi içinizde yaşadığınız ikilikleri haftanın ilk gününden itibaren netleştirecek, yanlış kararlarınızdan net bir cesaretle uzaklaşabileceksiniz. Şimdi hayatınızda eksik ve yarım kalan pek çok şeyi tamamlayabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. İş hayatınızda ise özellikle yapmanız gereken görevlerin üstesinden gelebilmek için yardım istemek, bilmediğiniz konularda fikir alışverişlerinde bulunmak işinizi kolaylaştıracaktır. Fakat hafta boyunca parayla ilgili konular, yatırım planları ile ilgili noktalarda gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Dolandırılabilir, çok kazanım elde edeceğiniz veya karlı çıkacağınız bir işte mağduriyetler yaşayabilir, hukuki sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise psikolojik anlamda takıntılarınızın bedeninize verdiği zararlara karşı uzman bir hekimin ziyaret edip tedavilere uygulamanın tam zamanı şimdi. Öğrenci koçlar, sizler de bu hafta etki altında kalarak özgüveninizi zedeleyen yorumlara inanarak kendinizi baskı altında tutmamaya özen gösterin. Özel yaşamınızda ise barışmalar, eş veya sevgiliyle ortak noktalarda buluşup ilişkinizde yaptığınız hataları telafi edebilmek ve ilişkiyle ilgili konularda yaşadığınız zorlukları aşabilmek mümkün. Şimdi kendinize değer vermeli, sizi seven, önemli hissettiren insanların kıymetini bilerek hareket etmelisiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, bu hafta işinizle ilgili ön planda olabileceğiniz önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu fırsatları akıllıca değerlendirmeli, zaman planlamasını doğru yapıp ilerlemelisiniz. Meslek hayatınızda bir kırılma noktası sizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Mesleğiniz ne olursa olsun profesyonelliğinizi net bir şekilde konuşturma zamanındasınız. Doğrularınıza sarılın, sizi destekleyen insanların söylemlerine kulak verip kendi kendinize korkularınızın sizi baskılamasına müsaade etmeyin. Dua edin, meditasyon yapın. Şimdi bilgiyi ortaya koymanın tam zamanı olduğunun idrakiyle ilerleyin. Finansal konularda ise bu hafta parasal konular ve alışverişlerde dikkatli olmalı. Verdiğiniz, ödediğiniz, aldığınız paraları mutlaka belgelendirmeye çalışmalısınız. İlerleyen günlerde art niyetli insanlar aleyhinize kullanamasınlar bunları. Sağlığınızla ilgili konularda ise diyete başlamak için tam zamanı. Diyet ve sporla ilgili düşünceleriniz varsa, öğrenmeye, kendinizi kişisel gelişimde geliştirmeye odaklı merak içerisindeyseniz bu hafta başvurularınız, kendi gelişiminiz ve sağlığınız açısından uzun soluklu ve faydalı etkileri beraberinde getirecek sizlere. Öğrenci boğalar, şimdi yumurta kapıya dayanıncaya kadar bekleme zamanı değil, sorumluluklarınızın bilinciyle daha fazla çalışmak ve disiplinle hareket etme zamanı. Özel yaşamınızda ise sürpriz karşılaşmalar, aşk hayatınızda önemli kıvılcımların tetiklenmesine ve bir anda duygusal anlamda sizi tamamlayacak, sevgisiyle kalbinizi ısıtacak bir insanla yollarınızın kesişmesine sebebiyet verebilir. İlişkisi devam eden ve evli boğalarsa eşinizden gelecek, sevgilinizden gelecek jestler heyecanlandıracak bu hafta sizleri. Yaşadıklarınızı unutmadan, şimdi takılıp kalmadan da akışa ayak uydurmak en yüce ayrınız olacaktır. Ayrıca hafta boyunca reklam ve tanıtımlarla iş hayatınızda farklı kitlelere ulaşabilmeniz adına da gökyüzü destekliyor sizleri. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, iş ve aşk hayatınızın yapılanmaya başladığı enerjilerle karşı karşıyasınız. Aksaklıklar haftanın ilk gününden itibaren düzelmeye başlıyor.
Sizlere tavsiyem sakinlikle, acele etmeden akışa ayak uydurmanız ve özellikle aşk hayatınızda samimiyetle yaşanan güzel gelişmeleri kızgınlıkla yok saymamanız. Hayatın içerisinde eğri de var, doğru da var, kızgınlıkta sevinç de var. Şimdi biraz daha sakin kalarak alacağınız kararlar son derece olumlu etkiler ve dönüşümler olarak yansıyacak hayatlarınıza. Fakat hafta boyunca parasal konularda, resmi belgelerle ilgili noktalarda kayıp ve hırsızlıklara karşı gökyüzü uyarıyor sizleri. Biraz daha tedbirli olmak en yüce ayrınız olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise dişler ve gözlerle ilgili hassasiyetler bu hafta zorlayabilir sizleri. Eğitim hayatı devam eden ikizler. Sizler de kendinize gereğinden fazla güvenerek hareket ederseniz bilmediğiniz şeyler karşısında ne yapacağınızı belirlemekte zorlanabilirsiniz. Mutlaka ders çalışmalı, bilmediğiniz konularla ilgili araştırmacı bir tavır içerisinde olmalısınız. Ailevi konularda ise hafta boyunca ailenizin kadınlarının üzerinizde yaratmaya çalıştığı baskı sabrınızı zorlayabilir. Keskin çıkışlar ve tepkiler verebilirsiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü hafta boyunca iş ve eğitim hayatınızda başkalarının etkisi altında kalarak yanlış kararlar verip pişmanlıklar yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Dikkatli davranın. Yaşadıklarınızı gözden geçirin ve mümkünse işinizle, eğitim hayatınızla ilgili aldığınız kararları başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. Kendi merkezinizde kalabilmek ve geçmişte insanların sizi nasıl yanlış ve yanılgılara sürüklediği gerçeğini görebilmek ilkeniz olsun. Bunu yaptığınızda oyuna gelmez, sağlıklı kararlar alıp işinizde, eğitim hayatınızda daha iyi noktalara götürebilecek, var olan yerinizi ve konunuzu sağlamlaştırabilecek etkinliklerde bulunabileceksiniz. Hafta boyunca işle ilgili toplantılar, seyahatler, görüşmelerde kendinizi olabildiğince kalbinizden geldiği gibi ifade etmeye olsun gayretiniz. Bunu yaptığınızda size önyargıyla yaklaşan insanların bile takdirini, saygısını kazanabilecek, iş ilişkilerinizi güçlendirip daha iyi noktalara kalıcı bir şekilde taşıyabileceksiniz. Yatırım planları ile ilgili konularda ise özellikle ortaklıkları olan yengeçler bu hafta dikkati elden bırakmamalılar. Ortağınız bir yanlışa, yanılgıya düşebilir. Kontrolcü davranmazsanız siz de onun yaptığı şeylerden sorumlu tutulabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise akışa ayak uydurmak, bir şeyleri keskin bir şekilde değiştirmeye kalkmamak mottonuz olsun. Aksi takdirde hafta sonuna doğru duygusal gelgitleriniz yükselebilir. Yanlış kararlar verip pişmanlıklar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçlerse bu hafta insanları tanımalı ama gereğinden fazla anlam yüklememeye çalışmalısınız. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. İş hayatınızda tartışma eğilimi yüksek, çalışma arkadaşlarınız veya yetkililerinizle minimum seviyede diyalog kurmaya özen gösterin bu hafta. Bunu yaptığınızda üzerinizde oynanmak istenen oyunları bozabilir, mesleki anlamda kendinize gelebilecek her türlü zararın önüne geçebilirsiniz. Hafta boyunca trafikte araç kullanırken dikkat etmeli. Özellikle motosiklet, bisiklet, araçla ilgili uzun yolculuklarda aracınızın bakımını yaptırdığınızdan emin olmaya gayret etmelisiniz. Hafta boyunca işle ilgili konularda kendinizi sakinlikle ifade etmek pek çok yeni olanak ve fırsatın sizi karşılamasının anahtarı olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise mide, bağırsak ve alt batınla ilgili hassasiyetlerinizi önemsemelisiniz bu hafta. Enfeksiyonlara yatkın olduğunuz enerjilere karşı hijyene önemsemek
ve mutlaka rahatsızlıklarınız için uzman bir hekime gitmek faydanız olacaktır. Öğrenci aslanlar, sizler de arkadaşlarınızla inatlaşmadan sen ben üstünlüğü içerisine girmekten uzak durmalı, kendinizi geliştirebileceğiniz, daha doğru şekilde ifade edebileceğiniz etkinlikler içerisinde yer almalısınız. Özel yaşamınızda ise her şey istediğiniz gibi ilerlemeye başlayacak. Eş veya sevgilinizle uyumu, birbirinizi anlayabilmeyi, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırıp huzur bulabilmeyi destekliyor gökyüzü. Adım atmalı, sabırlı davranmalı, eş veya sevgilinizin hassasiyetlerine saygı duymalısınız. Bunu yaptığınızda korkularınızın üstesinden gelecek, ilişkiyi çok daha iyi ve keyifli hale getirebileceksiniz. Fakat ailevi konularda bu hafta özellikle ailenizin erkekleriyle ilgili noktalarda elinizden gelen gayreti yapmalı ama onların almadığı sorumluluklar adına kendiniz risk almamalısınız. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu Başak olanlar, gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda son derece etkin enerjileri barındırmakta. Ertelediğiniz, tereddüt ettiğiniz her şeyi haftanın ilk gününden itibaren gündeminize almalı, yapabileceklerinizin listesini tamamlayıp harekete geçtiğiniz takdirde pek çok düşüncenizin, fikrinizin kabul edilebileceği etkilerle karşı karşıyasınız. İyi değerlendirin. Hafta boyunca sorunları aşabilmek, işinizle ilgili ilerleyişi hızlandırabilmek mümkün. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla, uyumsuzluk yaşadığınız kişilerle yolları ayırma noktasında haftanın enerjilerini iyi değerlendirin ve kimsenin enerjinizi düşürmesine, size hedeflerinize giden yolda ilerlemenizin önüne geçmesine izin vermeyin. Eğitim hayatınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca duyarlı, aynı zamanda rahatsızlıklarınızın üstüne giden bir tutum içerisinde olmanın önemini vurgulamakta. Öğretmenlerinizle, ailenizle kesinlikle fikir alışverişlerinde bulunmalı. Düşüncelerinizi kendi kendinize yaşamak yerine onlarla paylaşmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle migren rahatsızlığı olan Başakları uyarıyor bu hafta. Meditasyon yapın ama mutlaka tıbbi bir destek almanız gerekliliğini unutmadan ve ihmal etmeden hareket edin. Özel yaşamınızda ise bekar ve ilişkisi olmayan bir Başaksanız haftanın ilk gününden itibaren çekiciliğiniz yükseliyor. Karşı cinsle ilişkilere önem vermeli, ön yargılarla hareket etmemelisiniz. Evliliği ve ilişkisi devam eden Başaklarsa romantizme ve tutkunun yeniden uyanmasıyla ilişkilerinde kaybettikleri heyecanı yeniden yakalayacaklar. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu Terazi olanlar, başkalarının korkularını size yansıtmasına izin vermemeniz gereken bir haftadasınız. İş hayatınızda özgüveninizi yüksek tutmalı, var olan konumunuzun başkalarının rahatsız edeceği şekilde olduğunun bilinciyle kendinize değer vermeli, işinize sahip çıkmalı, hayatına yol tutamamış insanların kendi zanlarınca kafanızı karıştırmasına dur demeyi bilmeli ve gereken cevabı vermeyi seçmelisiniz. Bu hafta işinizle ilgili konularda tereddüt etmeden hareket ettiğinizde önemli başarıların altına imza atabilmeniz, takdir ve saygınlık görebilmeniz beraberinde gelecek. Özellikle işle ilgili konularda size muhalefet eden insanlara, deyim yerindeyse, ağzının payını vermeyi seçmelisiniz. Eğitim hayatı devam eden teraziler de aynı şekilde sizi başkalarının kıyaslamasına izin vermemeli, hedeflerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ifade etmeli ve hedeflerinizle ilgili konularda asla taviz vermemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta saç bakımı, cilt bakımı, tıbbi ve estetik müdahaleler için destekliyor sizleri. Şimdi kendinize gereken değer ve zamanı verme döngüsündesiniz. Siz özel ve değerlisiniz. Hiç kimsenin sizi kendinize küstürmesine
müsaade etmemeniz gerektiğine uyanmışken ruhunuz, şimdi bu yüksek bilinçle kararlar almalı ve uygulamalısınız. Yatırım planları ile ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca yatırımı kendinize yapmanız gerektiğinin önemini vurgulamakta. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle aranızdaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracak, birbirinize hak ettiğiniz değer ve sevgiyi ortaya koyarak ortak noktalarda, yani mutlulukta buluşacaksınız. Bekar ve ilişkisi olmayan terazilerse bu hafta sürpriz yakınlaşmalar, heyecanlı gelişmeleri beraberinde getirebilir sizlere. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta gördüğünüz rüyaları ve güçlü sezgileri önemsemeniz adına uyarıyor sizleri. Kendinizi, hisleriniz ve rüyalarınızdaki mesajları doğru algıladığınız takdirde özellikle iş ve finansal konularda gelebilecek pek çok zarardan koruyabilirsiniz. İçgüdülerinizi özgür bırakmalı, kendi zanlarınızca değil, sezgilerinizin size verdiği güçlü etkilerle yol almalısınız. Özellikle ticari alışverişiniz bulunan insanlarla ilişkilerinizde iyi bir dinleyici olmalı, içinize sinmeyen bir şeyler varsa araştırmalısınız. Oyuna gelmekten, hakkınız olanı alabilmek için önemli tepkiler vermekten kendinizi saf dışı bırakmamak için. Bu hafta anlaşmalar, sözleşmelerde söz sahibi olabilmeniz için desteklerken gökyüzü sizleri, hakkınız olan her şeyin peşinde olmalısınız. Özellikle işinizle ilgili seyahatler, önemli görüşme ve toplantılar varsa çarşamba gününün enerjileri sizin için biçilmiş kaftan. Parasal konularda ise hafta boyunca yatırım planlarınızla ilgili bir takım aksaklıklar, iptaller söz konusu olabilir. Kesinlikle paniğe kapılmamalı. Yaşanan her şeyin sizi bir şeylerden koruduğunun bilinciyle yol almalısınız. Ve eğitim hayatı devam eden akrepler. Bu hafta sağdan soldan duyduğunuz şeyler kafanızı karıştırabilir ve bu kafa karışıklığıyla yanlış kararlar verebilirsiniz. Dikkatli davranın. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca ayaklar ve eklemlerle ilgili hassasiyetler yorabilir sizleri. Spor yaparken dikkat etmeli ve bu anlamda mutlaka uzman bir hekimin tavsiyesiyle ilerlemelisiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise maskeler düşüyor. Dost sandığınız, gereğinden fazla anlam yüklediğiniz kişilerin gerçek yüzlerini görmek hayal kırıklığına uğratabilir sizleri. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin tahammülünü çok fazla zorlamamalı, onu anlamaya çalışmalı, onun beklentileriyle ilgili konularda size yaptığı uyarıları dikkate almalısınız. Gökler rehberimiz, yolumuz açık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Gökyüzü hafta boyunca işle ilgili konularda sakin, sabırlı, anlamadan, dinlemeden tepkiler vermemeniz adına uyarıyor sizleri. İş hayatınızda bir anda şimşekleri üzerinize çekebilir, güvenilirliğinizi sarsacak yaklaşımlarınızla kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. Özellikle çalışanlarınız ve yetkililerinizle aranız açılmasını istiyorsanız sakinliği korumalı, haklı olmaya değil, işbirlikleriyle büyümeye yönelik yaklaşımlar içerisinde bulunmalısınız. Özellikle siz devlet kurumlarından birinde çalışan bir yay burcuysanız sakinliğinizi korumalı, sorumluluklarınızı yerine getirmeli, kimseyle inatlaşan tavırlar içerisinde olmamaya gayret etmelisiniz. Finansal konularda ise bu hafta risk almaktan uzak durmanız adına uyarıyor gökyüzü sizleri. Elinizdeki paradan olabilir, maddi kayıplarla fazlasıyla zorlanacağınız bir döngüye kendi seçimlerinizden dolayı girebilirsiniz. Sizlere tavsiyem sakin kalın, akışta kalın ve bir şeyleri hızlandırmak için ekstra çaba göstermeyin. Sabır size pek çok şey kazandırabilir. Eğitim hayatınızda ise şanslı enerjiler sizleri karşılıyor. Eğitiminizle ilgili konularda beklediğiniz güzel bir haberi alabilir, burs başvurularla ilgili kabul haberleriyle sevinebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü tıbbi ve estetik müdahaleler için desteklerken sizleri
haftanın enerjilerini iyi değerlendirin. Neyse ki özel yaşamınızda aşkınız, sevginiz, eş veya sevgilinizle iletişiminiz yükseliyor bu hafta. Bekar ve ilişkisi olmayan yaylar da eski eş veya sevgilinin dönmesiyle şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayabilirler. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, gökyüzü adaletin maddi manevi sizden yana olduğu enerjileri barındırıyor bu hafta. Kaybettiklerinizi kazanmaya başlayacağınız, hatalarınızı telafi edebilmek için gösterdiğiniz çabanın mükafatını alacağınız etkilere hoş geldin deyin şimdi. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. İşinizle ilgili konularda hatalarınızı telafi edebileceğiniz olanakları doğru şekilde değerlendirebilir, saygınlığınızla, kazanımlarınızla hafta boyunca iyileştirip daha iyi noktalara taşıyabilirsiniz. Kendinize güvenin ve ekip arkadaşlarınızla fikir alışverişleri yapıp ortak noktalarda bulunmaya özen gösterin. Ayrıca başarınız pek çok kişiyi rahatsız edebilir. Her zaman başarılı, mutlu, iyi ve güzel insanlar kıskanılacaktır. Bu hayatın akışında olduğuna göre bunlara takılıp kalmamalı, yolunuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye odaklanmalısınız. Eğitiminizle ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca kafa karışıklığı, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliğinden dolayı yanlış kararlar alabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Ailevi konular, geçmişten gelen karmaların getirdiği yorgunlukları şifalandırmak olsun niyetiniz. Atacağınız her adım, yapacağınız sevgi dolu her konuşma karşılık bulacaktır. Çocuklarınızla ilgili konularda ise yaşadığınız problemler çözümlenmeye başlıyor. Gökyüzü çocuklarınızı koruma altına alırken şimdi siz de anne baba olmanın sorumluluğunu ortaya koymalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili olumlu etkiler, duygu dolu gelişmeler sizleri karşılarken sahip çıkmalı, sevmenin cesaret gerektirdiğinin bilincini davranışlarınızla ortaya koymalısınız. Gökler rehberimiz, yolumuz açık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü bu hafta iş hayatınızda yeni başlangıçlar için destekliyor sizleri. İşinizle ilgili tanıtımlar, önemli toplantılar, projeler yapmayı düşünüyorsanız pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren harekete geçmelisiniz. Özellikle yurt dışı ve şehirler arası işleri olan kovalar bu hafta iletişime her zamankinden daha fazla önem vermeli, yasal konularla ilgili dikkati elden bırakmadan hareket etmeliler. Hafta boyunca sorunları çözümleyebilecek, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırıp iş hayatınızda uzun zamandır yaşadığınız huzursuzlukların tamamen ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacak, konsantrasyonunuzu tamamen işinize verebileceksiniz. Fakat hafta boyunca özellikle kadın mesai arkadaşlarınızdan gelebilecek zararlara karşı gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Etki altında kalan insanların saldırgan tutumlarına aynı şekilde karşılık vermemeli, profesyonel bir şekilde yaklaşmalı, yasal yaptırımları sonuna kadar kullanmalısınız. Finansal konularda ise her türlü riskten, yakınlarınızla para alışverişlerinden uzak durmalısınız bu hafta. Eğitim hayatı devam eden kovalarsa şanslı enerjilerle karşı karşıyayken yapılması gereken görüşmeleri, etkinlikleri kaçırmamaya olsun gayretiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise saç kesimi, cilt bakımı, botoks, küçük estetik dokunuşlar için olumlu enerjiler sizlerden yanayken kendinize zaman ayırmalı, kendinizi şımartmalı, daha iyi hissetmek için yapmanız gereken hiçbir şeyi ertelemeden ilerlemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliniz ailenizin erkekleriyle ciddi bir tartışma içerisinde olabilir. Haklıdan yana olmalı, huzurunuzu en yakınlarınız dahi olsa bozmalarına müsaade etmeden tepkinizi zamanında ortaya koymalısınız. Haftanın güzel enerjileriyle yeni başlangıçlara hazır olun. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun.
Güneş, yükselen ya da ay burcu balık olanlar, sislerin üzerinizden kalktığı bir hafta karşılıyor sizleri. İş hayatınızda haklılığınızın ortaya çıkmasıyla itibarınızın da kazanımlarınız da yükselmeye başladığı etkilerle karşı karşıyasınız. İş değişikliği, ortaklıklar, kendi işinizi kurma gibi düşünceleriniz varsa haftanın destekleyici enerjilerini değerlendirmeli. Hiç kimsenin gelip de vicdanınızı sizden özür dileyerek rahatlamasına da müsaade etmemelisiniz. Hafta boyunca reklam, tanıtım, pazarlama ve organizasyonlarla ilgili etkinlikleri iyi değerlendirdiğiniz takdirde sizi farklı kitlelerin tanımasını sağlayabilir, meslek hayatınızda popüler bir noktaya gelebilirsiniz. Hafta boyunca işle ilgili seyahatlerde ufak tefek aksaklıklar sizleri endişelendirmemeli. Akışta kalmalı, yapmayı düşündüğünüz hedeflerinizi gözden geçirmeli, sabrın size kattığı mükafatın her zaman büyük olduğunun bilinciyle ilerlemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle boyun ve bel bölgenizle ilgili hassasiyetlerin artabileceğini işaret etmekte. Bedeninizi esnek tutan bir spor dalıyla ilgilenmenin zamanı geldi. Eğitim hayatı devam eden balıklar, sizler de ailevi sorunlardan dolayı sizden beklenen performansı ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Kendinize güvenin ve ruhunuzu iyileştirmek, kaybettiğiniz gücün tüm yaşamsal alanlarımda etkili olduğunu biliyor. Eğitim hayatımda yüksek konsantrasyonumla başarıdan başarıya koşuyorum. Bunu tekrar edin ve lütfen yorumlara aldım, kabul ettim, evet yazalım. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili sorunların ortadan kalkması, onun hatalarını anlaması, samimiyetle duygularını ifade etmesi, güçlü ve kalıcı bir başlangıcı, huzuru ve mutluluk kapılarını aralamayı beraberinde getirecek sizlere. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.